Kadınları dövme meselesi. Kur'an'da geçen kadınlarla ilgili en çok tartışma konusu olmuş ayetlerden biri, Nisa suresi 34. ayettir. Bu ayeti iki yazardan alıntılarla inceleyelim. Profesör Yaşar Nuri Öztürk şöyle demektedir. Bu ayet erkeklerin mutlak anlamda üstünlüklerinden değil, varlık yapılarındaki bir farklılıktan bahsediyor. O da erkeklerin kadına kavvam yani koruyucu, kollayıcı, gözetici olmalarıdır. Ne var ki Kur'an ayetlerini kadını horlamak için pervasızca tevil eden ve sürekli anlam kaydırmaları yapan çoğu müfessirler, bu kavvam kelimesini hakim, yönetici gibi Kur'an'daki kullanımına uymayan anlamlar vererek erkek despotizmine gerekçe yapmışlardır. Aynı ayetteki fadribu kelimesi Kur'an'da kullanılan anlamlarından yalnız bir tanesiyle kayıtlanmış ve emirden hep dövmek çıkartılmıştır. Bütün tevillerini ve yorumlarını kadın aleyhine yapan yaklaşımlardan zaten başka bir şey beklenemezdi. Oysa kelimenin diğer anlamları ayetin amacını ve düzenlenen konunun maksadını çok daha doyurucu biçimde önümüze koymaktadır. İşin esası şu ki, Kur'an birçok yerde sergilediği kelam mucizesini burada da sergileyerek bir tek kelimeyle birkaç alternatifi birden vermiştir. Biraz teknik detay verirsek şunları söyleyeceğiz. Fadribu emrinin kökü olan darp kelimesinin 30'a yakın anlamından en önemlileri vurmak, dövmek, huruç yani çıkmak, zehab yani gitmek ve dolaşmaktır. İbn Mansur Lisanul Arap, darp maddesini inceleyebilirsiniz. Durum bu olunca, konumuz olan ayetteki emri bu anlamların muhtemel olan her biriyle değerlendirmek gerekmektedir. Buna göre emri aynı zamanda ifal kalıbından da anladığımızda, ifade ettiği manalar şunlar olur. 1. Onları evden çıkarın. 2. Onları bulundukları yerin dışına gitmek zorunda bırakın. 3. Onları dövün. Kur'an böylece içinde bulunulan duruma ve karşılaşılan şartlara göre bu 3 seçenekten birinin kullanılmasını istemektedir. Ve dikkat edilirse ilk iki seçenek düzenlenen konuda sonuç almak bakımından hem insan psikolojisine hem de hukuk mantığına daha uygundur. Yaşar Nuri Öztürk, Kur'an'daki İslam, sayfa 552 ve 554. Doktor Edip Yüksel ise aynı ayetle ilgili şu izahları yapar. Ayette geçen "Er-ricalu kavvamune alen nisai" ifadesinin erkekler kadınları gözetir yahut kadınların geçiminden sorumludur biçiminde çevrilmesi gerekirken, gördüğüm tüm Türkçe mealler buradan erkeğin kadınlar üzerinde otoriter olduğu anlamını çıkarmışlardır. Nisa 135'te geçen kavvam kelimesine gözeten, tam yerine getiren, ayakta tutan gibi anlamlar veren meallerimiz, neden Nisa 34'te geçen aynı kelimeye hakim, yönetici gibi farklı anlamlar vermektedirler? Maide suresi 8. ayette geçen kavvam kelimesine de aynı şekilde gözeten, ayakta tutan anlamını veren meal yazarlarımız, neden kadınlar söz konusu olunca kelimenin anlamını değiştirip sertleştirme ihtiyacı hissetmişlerdir? Kavvam kelimesi K ve M kökünden türer. Bu kökün türevlerinin geçtiği tüm ayetleri incelerseniz hiçbir yerde yönetici hakim anlamını bulamayacaksınız. Aynı ayetteki badehum kelimesindeki hum zamirini sadece erkeklere gönderdiğinizde anlam şöyle olur. Allah erkeklerin bazısını bazılarına üstün kılmıştır. Bu anlam kuşkusuz ayetin içinde bulunduğu metinle uyuşmamaktadır. Ancak badehum kelimesindeki hum zamirini erkek ve kadınlardan oluşan karma bir topluluğa gönderdiğinizde anlam şöyle olur. Allah erkeklerin ve kadınların bazısını bazılarına üstün kılmıştır. Türkçe'ye en uygun çeviri şöyle olabilir. Allah her birine farklı yetenekler ve özellikler vermiştir. Nisa 34 ayetindeki idribuhunne kelimesi o kadınları dövün diye çevrilmiş. Bu kelime üzerinde incelemeye geçmeden önce karı koca ilişkisi üstüne Kur'an'ın bir değerlendirmesini hatırlatmak isterim. Rum suresi 21. ayette şöyle geçer. Kendileriyle rahatlayıp huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranıza sevgi ve merhamet koyması onun ayetlerindendir. Düşünen bir toplum için bunda işaretler vardır. Görüldüğü gibi evliliğin amacı sevgi ve merhamete dayalı huzurdur.
Herhangi Arapça bir sözlüğe bakarsanız, bu kelimenin altında uzun bir anlamlar listesini bulacaksınız. Denilebilir ki, daraba kelimesi, Arapçada en zengin anlama sahip kelimedir. Arapçada parayı daraba yaparsın, yani basarsın. Nitekim darphane, Arapça, Farsça bileşimi bir kelimedir. Arapçada greve gitmek, draptır. Türkçemizde de vurmak kelimesi aynı şekilde değişik anlamlarda kullanılır. Tutmak ve çalmak da öyle. Radyoyu çaldım diyen biri, bu ifadeyle ya hırsızlığını itiraf eder ya da radyoyu kullandığını bildirir. Nitekim idrip kelimesi de çık dışarı anlamına gelir. Kuzey Afrika'da Arapça konuşanlar hala daraba fiilinin emir kipini bu anlamda kullanmaktadırlar. Çok anlamlı bir kelimeyle karşılaştığımızda uygun olan anlamını, metnin içeriğini, kullanış biçimini ve sağduyu dikkate alarak seçeriz. Örneğin, Ra'd suresi 17. ayetindeki daraba kelimesini açıklamak yerine dövmek olarak anlasaydık, saçma bir sonuçla karşılaşırdık. İşte Allah hakkı ve batılı böyle döver. Nisa 34'teki nuşuz kelimesi de meallerde şirretlik, itaatsizlik olarak çevrilmiş. Halbuki bu kelime flörtten başlayarak gayrimeşru cinsel ilişkiye kadar uzanan sadakatsizlik ve iffetsizlik anlamını da içerir. Nitekim Nisa 34 ayetini dikkatle incelediğimizde bu ikinci anlamın sözün gelişine daha uygun olduğunu görüyoruz. Nisa 34 ayeti sadakatsiz ve iffetsiz davranan eşine kocasının nasıl davranacağını öğretiyor. Bu uygunsuz tavrın başlangıcında koca öğüt vermeli. Eğer kadın başkasıyla flörte devam ederse kocası yatakları ayırmalı. Eğer bu da yarar sağlamaz ve kadın işi zinaya kadar götürürse o zaman kocası onu evden çıkarmalı. Erkeğini kandırarak evlilik anlaşmasına ihanet eden bir kadını dövmek nihai bir çözüm olamaz. Ancak ondan ayrılmak ameliyat gibi sıkıntılı da olsa bir çözümdür. Doktor Edip Yüksel, Türkçe Kur'an çevirilerindeki hatalar, sayfa 13 ila 20. Nitekim darabe ifadesi, tartışma konusu olan ayetin dışında aynı surenin, yani Nisa suresinin 94. ayetinde de geçmekte ve burada çıkmak anlamında çevrilmektedir. Yaşar Nuri Öztürk bahsedilen ayeti şu şekilde çevirmiştir. Erkekler kadınları gözetip kollayıcıdırlar. Şundan ki, Allah insanların bazılarını bazılarından üstün kılmıştır. Ve erkekler mallarından bol bol harcamışlardır. İyi ve temiz kadınlar saygılıdırlar. Allah'ın kendilerini koruduğu gibi gizliliği gereken şeyi korurlar. Sadakatsizlik ve iffetsizliklerinden korktuğunuz kadınlara önce öğüt verin. Sonra onları yataklarında yalnız bırakın ve nihayet onları evden çıkarın. Bulundukları yerden başka yere gönderin. Bunun üzerine size saygılı davranırlarsa onlar aleyhine başka bir yol aramayın. Allah çok yücedir, sınırsızca büyüktür. Nisa suresi 34. ayet. Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk çevirisi. Edip Yüksel ise yukarıda alıntıladığımız açıklamalarından sonra ayeti şöyle çevirir. Erkekler kadınları gözetmekle yükümlüdür. Zira Allah her birine farklı yetenekler ve özellikler vermiştir. Nitekim erkekler evin geçiminden sorumludur. Erdemli kadınlar, Allah'ın yasasına boyun eğer ve Allah'ın korumasını emrettiği onur ve iffetlerini tek başlarına bile olsa korurlar. Onur ve namusları konusunda endişe duyduğunuz kadınlara öğüt verin. Yataklarınızı ayırın. Nihayet onları çıkarın. Ancak sizi dinleyip vazgeçerlerse onlara karşı bir yol aramayın. Allah yücedir, büyüktür. Nisa suresi 34. ayet. Doktor Edip Yüksel çevirisi.